İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken hepimizin sıklıkla duyduğu bir soru var. Arap ülkeleri nerede? Esasında tarihi gelişmeler ve İsrail ile ilişkileri düşünüldüğünde bu sorunun en yakın muhatabı Mısır olabilir. Arap ülkeleri arasında İsrail'i tanıyan ilk ülke de o, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlilere askeri destek sağlayan da. Öyle ki Filistin meselesinin doğal bir tarafı olarak görülüyor. Arap ülkeleri içinse normalleşmenin temelleri Mısır'ın temaslarıyla başladı. Peki güvenlik kaygıları ve bölgesel istikrara yönelik endişeler düşünüldüğünde Mısır bölgede nasıl bir politika izleyecek? Hem İsrail hem de Hamas'la bir denge kurabilecek mi? Bölgede artan tansiyon karşısında Mısır'ın stratejisi ne olacak? Hazırsanız tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Ancak öncesinde küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olarak bize katılmanız ekibimize büyük bir motivasyon sağlayacak. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İki ülke ilişkilerinde önemli dönüm noktalarını konuşacak olursak, şüphesiz ilk başlığımız Camp David Anlaşması. Mısır'la İsrail arasındaki en bilinen ve belki de en önemli anlaşma Camp David. Amerika'da 1978'de imzalandı. Anlaşmanın tarafları ise şöyle: dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, eski İsrail Başbakanı Menahem Begin ve eski ABD Başkanı Jimmy Carter. Başlangıçta sorduğumuz Arap ülkeleri nerede sorusuna dönecek olursak belki bu soru birkaç farklı şekilde cevaplanabilir. Ancak Mısır özelinde bu sorunun yanıtı Camp David Anlaşması'na kadar götürülebilir. Nitekim anlaşmanın imzalandığı tarihten sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Filistin konusunda Arap dünyasında en önemli aktör olarak görülen Mısır, bu tarihten itibaren İsrail'in Filistin politikalarına yönelik net bir tutum sergileyemedi ve İsrail'e karşı Arap Birliği'nden bahsetmek artık mümkün olmadı. Dahası var. Anlaşmadan hemen 6 ay sonra diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi için Mısır, İsrail'le bir barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi oldu. Böylece İsrail'in ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığı yasal olarak kabul edildi. Takvimlerimizi biraz geri saralım. Biliyorsunuz Mısır, Enver Sedat'tan önce ülkeyi yöneten Cemal Abdülnasır döneminde, özellikle 1955 yılı başlarında İsrail'le epey gergin bir dönemden geçti. Öyle ki Arap ülkeleri arasında İsrail'e karşı boykotta önde gelen Mısır, İsrail gemilerinin Süveyş kanalından geçişine izin vermiyor, İsrail'e karşı mücadelesinde Filistinlileri askeri ve siyasi açıdan da destekliyordu. Arap milliyetçiliğiyle sadece Mısır'da değil, Orta Doğu'da da büyük etkiye sahipti Cemal Abdülnasır. İsrail'i tanımadı ve İsrail ile diplomatik ilişkileri tamamen kesti. 1956 Süveyş krizi ve 1967 savaşı, Cemal Abdülnasır döneminde İsrail ile gerginliği artıran önemli gelişmelerden bazıları oldu. Dilerseniz bu konuyu bir başka içeriğimizde daha detaylı konuşabiliriz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi 1979'da Mısır ve İsrail arasında imzalanan barış anlaşmasına geri dönelim. Anlaşma Mısır'ın 1967'de İsrail'e karşı kaybettiği Sina Yarımadası'nın geri verilmesi ve iki ülke arasında barışın tesis edilmesini öngörüyordu. Bu da bir anlamda İsrail'in Sina Yarımadası'ndan çıkmasına karşılık Mısır'ın İsrail'i resmen tanıması demekti. Ayrıca anlaşmada Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere özellik verilmesi maddesi de bulunuyordu. Barış anlaşması ilişkilerde normalleşmeyi de beraberinde getirdi. İsrail ile ticari ilişkiler artırıldı. Mısır, İsrail'e petrol satışına başladı. Ancak anlaşma tahmin edeceğiniz gibi Enver Sedat'ın iç ve dış politikasına yönelik şiddetli eleştirileri de beraberinde getirdi. Öyle ki 1979'da Arap Zirvesi'nde Mısır'ın üyeliği askıya alındı ve birliğin merkezi Kahire'den Tunus'a taşındı. Dahası Mısır'da ve Arap ülkelerinde tepkiyle karşılanan anlaşmadan bir yıl sonra 6 Ekim 1981'de Enver Sedat Kahire'de bir tören esnasında hain olduğu gerekçesiyle suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Arap ülkelerinin yeniden Mısır'a liderlik rolü vermesi ve birliğe alınması ise ancak 10 yıl aradan sonra 1989'da Hüsnü Mübarek zamanında mümkün oldu. Bu arada bir parantez açalım. Hamas tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde tam da İsrail işgaline karşı büyük başkaldırı dalgası olarak görülen 1. İntifada'nın ortaya çıktığı 1987'de kuruldu. Temelleri Müslüman kardeşlere dayanan Hamas'ın öncelikli hedefi Filistinlilere yönelik İsrail işgaline son vermekti.
2000-2005 yıllarında 2. İntifada sırasında da yine adını çokça duyduk Hamas'ın. Arap ülkeleri arasında Mısır'ın İsrail'i tanıyan ilk ülke olduğunu ve zaman içinde yaşanan krizlere rağmen İsrail'le yakın ilişkiler kurduğunu söyledik. Ancak dahası var. İçeriğin başında da konuştuğumuz gibi Mısır'ın İsrail'e yönelik yaklaşımı Orta Doğu'da belirleyici bir role sahip. Tarihsel arka planı ve bulunduğu konum itibarıyla kritik bir noktada yer alan ülke, İsrail ve Hamas arasında arabulucu olmayı bu sayede de bölgede söz sahibi olmayı hedefliyor. Mısır'ı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında özellikle arabulucu olarak ön plana çıkaransa birçok sebep sayılabilir. Ancak siyasi açıdan bakıldığında onu diğer ülkelerden ayıran hem Filistinli aktörler hem de İsrail üzerinde bir etki kurabilme kapasitesi. Öyle ki bunun farkında olan Kahire, her ne kadar Filistin davasına bağlılığını farklı platformlarda dile getirse de bölgedeki çıkarlarını göz ardı etmek istemiyor ve İsrail'e karşı net bir tavır takınmayı reddediyor. Aslında İsrail karşısında askeri anlamda da tepkisiz kalınması ve müdahaleden kaçınılması 1979'daki başta da belirttiğimiz barış anlaşmasına dayanıyor. Mısır'da bunun yerine özellikle Cumhurbaşkanı Sisi'nin faydacı bir yaklaşım benimsediğini ve İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmeye çalıştığını da söyleyelim. Mısır benimsediği siyasi, askeri ve ekonomik politikalarla bölgedeki konumunu zaman içinde korumuş bir ülke. Peki İsrail ve bölge ülkeleri için neden bu kadar önemli? Adım adım asıl meseleye geliyoruz. Orta Doğu'da değişen konjonktürle birlikte bugün yeniden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze şeridinde yaşananları ve özellikle Mısır'ın bu noktadaki tutumunu daha detaylı konuşalım istiyorum. Şimdi sayacaklarım Mısır'ın bölgede hem İsrail hem de Hamas için kritik bir konumda olduğunu gösteriyor. Elbette 7 Ekim'den bu yana başta Doğu Akdeniz'deki savaş gemileri ve İsrail'e verdiği askeri ve mali desteklerle Amerika Birleşik Devletleri de adından söz ettiriyor. I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır'la temaslarını sürdürdüğünün altını çizelim. İsrail dönüşü uçakta açıklama yapan Biden, Sisi'nin takdiri hak ettiğini ifade etmişti. El-Sisi deserves some real credit because he was very accommodating and quite frankly, as everyone I have spoken to thus far since this trip began. Bu açıklamadan birkaç gün sonra Kahire, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı barış zirvesine ev sahipliği yaptı. İsrail ve Hamas'tan herhangi bir temsilcinin katılmadığı zirvede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İnne Mısır tudin buvuduhin kamil istihdaf ev katl ev tervi' kull medeniyin el musalimin ve fil vakti zatihi. Zirvenin somut bir çıktısı yok diyebilirsiniz. Ancak bölgede arabulucu rolünü güçlendirmek isteyen Mısır için Kahire'deki bu görüşme önemliydi. Mısır'ın İsrail'le olan ilişkilerinin tarihi boyutunu konuştuk. Diğer yandan İsrail, Mısır için hem ekonomik açıdan önemli bir ortak, hem de iki ülke arasında Sina Yarımadası'ndaki güvenlik meselesinden doğan stratejik bir işbirliği söz konusu. Bu noktada Sina Yarımadası, refah sınır kapısı ve tüneller üzerinde durmak istediğim 3 önemli başlık. İlk olarak Sina Yarımadası'ndan başlayalım. Hem İsrail hem de Mısır için tampon bir bölge olarak görülen yarımada, İsrail saldırılarının ardından gerçekleşecek muhtemel bir kitlesel göçle gündemde. Çünkü İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyon Filistinlinin güneye geçmesini istiyor. Bu da Sina'yı Gazze'den başlayacak bir göçün zorunlu güzergahı yapıyor. İsrail'in Gazze'yi ilhak etmek için benimsediği sürgün politikasına Mısırlı yetkililer de dikkati çekti ve Filistin davasının tasfiye edilmesine yönelik bu uygulamanın sonuçları olacağı konusunda uyardı. Son olarak Mısır, İsrail'i toplu katliamla suçladı. Ülkesinin toplu cezalandırma politikasını reddettiğini vurgulayan Sisi, Mısır, Filistinlilerin Gazze şeridinden Mısır topraklarına tehcir edilmesine izin vermedi, vermeyecek ifadelerini kullandı. Bunun yanında Netanyahu hükümetinin yerinden edilmiş Filistinlileri ülkesine kabul etmesi karşılığında Mısır'a uluslararası borçlarının bir kısmını silmeyi teklif ettiği iddia edildi. Mısır, Gazze'den ülkesine Filistinli mülteci gelmesini istemiyor. Bunun için de Filistin devletinin kurulması yönündeki çabaları destekliyor. Gazze'nin İsrail kontrolü dışında tek sınır kapısı olan Refah sınır kapısı da yine Mısır için güvenlik kaygılarının odağında yer alıyor. Aslında bu noktadan sonra daha çok Hamas-Mısır ilişkilerini konuşmaya başlıyoruz ki bu ilişkiler genel olarak güvensizlik temelli.
2007'de Hamas'ın Gazze şeridinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Mısır'da refah sınır kapısını kapatmıştı. Bu, bölgedeki güvenlik endişeleri ve Hamas'la Mısır hükümeti arasındaki ilişkilerin bir sonucu diyebiliriz. Üçüncü başlığımızsa İsrail'in Gazze metrosu olarak adlandırdığı tüneller. Hamas'ın en büyük gücü bu yeraltı tünel ağı. Gazze şeridinin altından Mısır'a uzanan ağın içinde elektrik, aydınlatma, demiryolu hatları bulunuyor. Hamas bu tünelleri İsrail'in zorlayıcı sınır kontrolleri karşısında hem tüketim ihtiyaçlarını gidermek hem de olası bir saldırı için silah mühimmatını korumak için kullanıyor. Dolayısıyla tüneller Gazze için yaşam kaynağı desek abartmış olmayız. Gazze'nin dış dünyayla bağlantısında kritik rol oynayan tünellerin geçiş noktası 2014 yılında Mısır tarafından kapatıldı. Aslında refah sınır kapısının kapatılmasıyla Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını sağlayan bu tünellerin kapatılması, silah kaçakçılığı ve Filistinli göçmen krizi gibi benzer endişeleri barındırıyor. Esasında Mısır'ı asıl endişelendiren sınır geçişi yapan kişilerin Hamas'la bağlantılı silahlı militanlar olma ihtimali. Diğer yandan Mısır, Hamas'a gelecek her türlü yardımı kesmek istiyordu. Bunun için Gazze sınırının Mısır tarafında bir tampon bölge oluşturmak istedi. Ancak Kahire'nin bu politikası ve uygulamaları İsrail'e hizmet ettiği gerekçesiyle Hamas'tan büyük tepki topladı. 2018'e gelindiğinde ise yaklaşık 70 bin nüfuslu Refah şehri neredeyse tamamen boşaltıldı ve Gazze sınırındaki on binlerce ev yıkıldı. Ayrıca Mısır, Hamas'ı 2015'te terör örgütü ilan etti. Mısır'ın Müslüman kardeşlere yönelik baskıları ise kaçınılmaz bir şekilde Müslüman kardeşlerin bir kolu olan Hamas'la Mısır arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdi. Ancak zaman zaman Hamas'la tutsak takasları, ateşkes müzakereleri gibi konularda temasları da oldu. Yaşanan çatışmalara gelindiğinde ise Mısır için bir yol ayrımından söz edebiliriz. Yapacağı tüm seçimler ve atacağı adımlar bölgede belirleyici bir unsur olarak görülüyor. Bu noktada ilişkilerin tarihi arka planı ve güncel gelişmeler, özellikle refah sınır kapısındaki durum, Mısır'ı Arap ülkeleri arasında ön plana çıkarabileceği gibi Mısır'ın sınırlarında tehdit olarak gördüğü noktaları da derinleştirebilir. Bu noktada Mısır'ın çatışmanın taraflarına karşı yaklaşımı kimi zaman karmaşık ve değişken bir yapıda karşımıza çıkıyor. Son olarak Filistin meselesinde Mısır'da toplumsal anlamda bir duyarlılık söz konusu olduğunun altını çizmek istiyorum. İsrail'le normalleşme adımlarına sıcak bakmayan Mısır halkı, 2013'teki kitlesel protestolardan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Sisi'nin de esneklik göstermesiyle Tahrir Meydanı'nda geniş çaplı protestolar düzenledi. Halk tabanında bunun İsrail karşıtlığına evrilmesi Sisi'nin politikalarında da elbette belirleyici bir rol oynayacaktır. Bu noktada Sisi bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Ya da diplomasiyi devreye sokarak arabuluculuk için diğer ülkelerden ortaklık talep edebilir. Diğer yandan tüm unsurlar göz önüne alındığında Gazze'deki istikrarın ve güvenliğin sağlanması Mısır için de önemli. Çünkü İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar kendi sınır güvenliği için bir tehdit oluşturuyor. Mısırlı yetkililerden yapılan son açıklamalarda göz önüne alındığında Kahire bölgedeki şiddetin kendi sınırlarına sıçramasını engellemek istiyor. Bu amaçla bölgede arabulucu yönünü kullanarak taraflarla anlaşmaya gidebilir ki bu daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Son olarak Gazze'deki insani kriz derinleşirken Mısır'ın adını daha çok duyacağımızı düşünüyorum. İsrail-Hamas yetkililerin sınırdan kaçmasını önlemek adına Mısır'a baskı yapacaktır. İsrail ile ikili ilişkilerine rağmen Mısır, halk tabanından gelen tepkileri de göz önüne alarak İsrail'e baskı yapabilir. Nitekim Mısır'da seçimlere 2 ay kadar bir zaman kalmışken Sisi bir yanda içeride elini güçlendirmek, bir yanda da arabuluculuk faaliyetleriyle bölgede prestij kazanarak söz sahibi olmaya çalışacaktır. Peki siz Mısır'ın arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Mısır çıkarlarını gözeterek İsrail'in yanında mı yer alacak yoksa Filistin halkına desteğini sürdürecek mi? Diğer bir soru, Mısır'ın bölgedeki güvenlik endişeleri nasıl çözülür? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olarak bize katılmanız ekibimize büyük bir motivasyon sağlayacak. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.